binlerce yıllık etkileyici bir tarihi, modern görüntüsünün arkasına saklamış olan Aşkelon için gençlik iksiri içmiş, görmüş geçirmiş bir kent benzetmesi yapsak yanlış olmaz sanıyorum. Kenan ülkesindeki en eski ve en büyük liman şehri olan Aşkelon, antik Filistin'in 5 büyük şehri olan Pentapolis'ten bir tanesi ve en önemlisi. Bölgede ortaya çıkarılan en eski yerleşim, M.Ö. 7900'lü yıllara ait olmasına rağmen Aşkelon tarih kitaplarında ilk kez M.Ö. 2000'li yıllarda 15.000 nüfuslu bir Kenan şehri olarak yer almış. Şehir, en görkemli dönemini Yunan kökenli deniz halkı denen antik Filistinlilerin burayı İsrail Krallığından aldığı M.Ö. 1150 yılından Babil Kralı Nabukadnezar'ın fethettiği M.Ö. 604 yılına kadar yaşamış. Bu dönem içerisinde Filistinliler, İsrail ve Yahuda krallıkları ile sürekli bir savaş halinde bulunmuşlar. M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender'in Aşkelon'u fethedip yeniden inşa etmesi ve önemli bir Helen kenti haline getirmesine karşın şehri halkı bağımsız bir kent olarak yıllarca etkisi altında bulunduğu Pers kültürünü devam ettirmiş. Aşkelon, Roma İmparatorluğu döneminde Kral Herod'a hibe edilmeyen nadir Yahudiye şehirlerinden biri olmasına rağmen Herod buraya da hamamlar ve çeşmeler inşa ettirmekten geri kalmamış. Şehir halkı M.Ö. 70 ile 66 yılları arasında gerçekleşen Büyük Roma ayaklanmasına katılmayarak Roma'ya olan bağlılıklarını göstermiş. Bizans İmparatorluğu zamanında Hristiyanlık adına önemli rol oynayan Aşkelonlu piskoposlar 325-451 yılları arasındaki dönemde gerçekleşen İznik, İstanbul, Kalkedon ve Efes konseylerinde yer alarak kurumsal Hristiyanlığın biçimlenmesine önemli katkıda bulunmuşlar. 633-634 yıllarındaki İslam fetihleri sırasında son düşen Bizans şehri olan Aşkelon'a Askalan denmeye başlamış. 680-692 yılları arasında kısa süreliğine yeniden Bizans idaresine giren kenti Halife Abdülmelik, Emevi halifeliği sınırları içerisine dahil etmiş. Fatimiler döneminde halifeliğin en büyük ikinci donanması Aşkelon limanında bulunuyormuş. 1. Haçlı Seferi sırasında Kudüs'e doğru ilerleyen Haçlı ordusuna karşı asker gönderen Aşkelonlu Fatimiler, savaşı kaybetmelerine rağmen Haçlı generallerin kendi aralarındaki çekişmelerden dolayı Aşkelon, 1150 yılına kadar Fatimilerin elinde kalmaya devam etmiş. Bu tarihte General 3. Baldwin 7 aylık bir kuşatmadan sonra Aşkelon'u ele geçirmeyi başarmış. 1290 yılına kadar Haçlıların Kudüs Krallığı sınırları içerisinde yer alan şehir, Memlük Sultanı Baybars'ın emriyle Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olması gerekçesiyle yerle bir edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar Aşkelon ve çevresinde hiçbir yerleşim kurulamamış. 1590 tarihli Osmanlı kayıtlarında bugünkü Tel Aşkelon yakınlarında Majdal adıyla 559 haneli bir köy bulunduğu yer almış. Yine Osmanlı belgelerinde yer aldığı şekliyle Majdal 1870 yılında 420 haneli ve 1175 erkek nüfuslu bir yerleşimmiş. 1931 yılında İngiliz mandası altındaki Majdal'de 6166 Müslüman ve 41 Hristiyan yaşamaktaymış ve en yoğun ekonomik faaliyet dokumacılıkmış. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasıyla beraber Müslüman nüfusun büyük çoğunluğu bölgeden ayrılarak Aşkelon'da kademeli olarak Yahudi nüfusu artmaya başlamış. 1953 yılında Aşkelon'da 16.000 kişi yaşamaktaymış. Bugün 145.000 nüfuslu Aşkelon, marinası, parkları, meydanları, spor, kültür ve sanat faaliyetleriyle modern bir şehir. İsrail'in en önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Barzilay Tıp Merkezi'ne ev sahipliği yapmasının yanı sıra Trans-İsrail Petrol Boru Hattı'nın en kuzey istasyonu olan kentte günde 330.000 metreküp deniz suyunu arıtan dünyanın en büyük ters ozmoz tesisi bulunmakta. İsrail'in alkollü içecek ve meşrubat pınarı da denen şehirde Coca-Cola'nın İsrail'deki hak sahibi Central Bottling Company'nin merkezi yer alıyor. Aynı firma Carlsberg ve Tuborg ile beraber birçok bira markasının da üretimini yapıyor. Yine İsrail'in en popüler rakı markası olan Aşkelon rakı da adı üstünde bu şehirde üretiliyor.